Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde tavşan metaforu olarak geliyor. Nefsini yenerek galip gelen, hür olan, akıl ile geleceği kavrayan dedi. Güzel. Daha böyle zihinsel enerjilerde olduğu, daha böyle mantıklı davrandığı ve kendi hayatıyla ilgili birçok şeyin farkına vardığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Evrensel enerji kartı da hayalden uzak, gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanmak dedi. Özellikle günün enerjisinde daha çok böyle zihin çalıştırdığı bir süreçte daha mantıklı düşündüğü, hayalden uzak, daha gerçekçi davrandığı ve akılla beraber, yani aklını kullanarak net bir şekilde bazı işte giden sıkıntılı süreçler varsa, sorunları varsa bunların neyden kaynaklandığını anlamaya başladığı ve doğru değerlendirmeler yaptığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Şimdi ayrıntılı bakacağız zaten. Yıkılan kule, güneş, aşık, bilgelik, gereklilik, deli ve yükselme kartları geldi. Şimdi hayatında çok ciddi değişimler, dönüşümler olmuş olabilir. Beklenmedik anda bazı kayıplar yaşamış olabilir aklınızdaki kişi. İşte maddi kayıplar olabilir, arkadaşlarıyla ilgili sorunlar olabilir, ailesiyle ilgili olabilir. Ancak buradaki bu yıkılan kule kartı aslında yakın geçmişte yaşanan bir enerji de diyebiliriz. Çünkü bununla beraber güneşin doğma aşamasında olduğunu, yani işte burada artık nefsini yenerek galip gelen diyoruz ya, aklını kullanan, netleşmeye başlayan, bir şeylerin farkına varan enerjilerde. Çünkü güneş doğmaya başlamış, o yıkılan kuleyle beraber görmesi gerekeni, gerçekleri görmeye başladığı bir sürecin içerisine girmiş ve şifalanmaktan da bahsetti. Zaten evrensel enerji kartı, güneş kartı şifadan bahseder. Artık o karanlıkla beraber, o yıkılan durumla beraber ortaya çıkan gerçeklerin kendi hayatında hangi alanları şifalandırması gerektiğinin farkına vardığı bir süreç oluşturmuş. Çok güzel. Özellikle de aklınızdaki kişinin aşk ve sevgi konuları ile ilgili şöyle söyleyebilirim. Buradaki aşık kartı daha çok şöyle bir enerjidir. Sadece yani platonik bir aşktan bahseder. Yani bir ilişkinin içerisinde ben severim, İşte karşımdaki kişi işte kendi durumunuza göre alın. İşte der ki karşı cinsi için işte kadınlar işte para için gelir, erkekler işte başka şeyler için gelir gibi gibi böyle kalıplaşmış şeyler vardır ya. Bu tarz düşüncelerle ilgili düşünceleri olan biri olabilir aklınızdaki kişi yakın geçmişte. Bunların yıkılmaya başladığı, daha bilgeleştiği, daha görünenin ardını görmeye başladığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çok güzel geldi. Yeni bir başlangıç için güzel adımlar attığı bir süreçte. Çünkü burada artık hani sürekli deriz ya, yıkılan kule kartında aslında sistem sürekli sınavlar verir. İnsanın karşısına sınavlarını çıkarır. İşte basitten başlar aslında. Görmeniz gereken bir ders vardır. Göremezsiniz. Farkındalığınız yetmez. Bu sefer işte örneğin bir arkadaşınızla güvenle ilgili küçük bir sorun yaşarsınız diyelim. Örnek olarak veriyorum. İşte orada almanız gereken dersi, güvenle ilgili şifalanmanız gereken yeri fark etmezseniz, işte ikinci ders bu sefer işte bir arkadaşınızın sizi maddi olarak dolandırması olur. Yine güvenli sınanmış olursunuz. Güvendiğiniz birinden yara almış olursunuz. Yine dersinizi almazsanız eğer, yine göremezseniz orayı, işte ne olur? Bir sonraki aşama örneğin işte bir ilişkinizde yani partnerinizin sizi aldatması olur. Yani gittikçe aslında sınanma durumu artmakta. Yani yorucu enerji durumu artmakta. Çünkü sistem diyor ki bak, sana gösterdim, güzellikle gösteriyorum. Sen algılamadın, anlamadın, konuşamadım. Farkındalığın yetmedi. Daha da yükseltmem gerekiyor ki sen bu farkındalığa kavuş. Ve bu noktada da anlayamadığımızda işte yıkılan kule o zaman geliyor. Öyle bir enerji değişimi oluyor ki bırakmanız gereken duyguları ve düşünceleri çok ciddi bir yıkımla görmek zorunda kalıyorsunuz. Çok uzattım. Hemen toparlıyorum. Yani yıkılan kuleyle beraber artık mecburi bir farkındalık yaşıyor diyebiliriz. Yani
Burada artık görmek zorunda kaldığı olaylardan geçmiş bir aklınızdaki kişi var. Çünkü artık enerjisinin yükselmesi ve yeni bir başlangıç yapması gerektiğini söylüyor bize kartlar. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugünün enerjisine, genel enerjileri bu şekilde. Bugün neler yaşayabilir aklınızdaki kişi? Daha sonrasında da sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Bunlara bakacağız. Tılsım dokuzlusu, değneklerin içi olanı, güneş, güzel. Şimdi değneklerin içi olanı, değnek prensi. Rumi der ki kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. Değnek Prensi'ne baktığımızda Değnek Prensi yeni başlangıçlardan bahseder. Yeni bir ilişki, var olan ilişkide anlaşma süreçlerinden bahseder. Yeni bir iş olabilir başlangıç olarak ya da bakış açısını değiştirme süreçlerinden bahseder. Daha çok tutkuyla ve güzel enerjilerle bir haberleşme, bir haber alma ya da eyleme geçme durumlarından bahseder bize. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişinin hayatında neler olabilir dediğimizde özellikle bugün ciddi bir özlem enerjisi içerisinde olacak diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Bu özlem enerjisiyle beraber aradaki o soğuk enerjiler, işte düşmanlık kartında belki soğuk savaş, tehlike, işte kırıcı, yok edici duygular vesaire. Şimdi burada daha çok böyle sevgiyi, mutluluğu hissettiği kişiye karşı ciddi bir özlem içerisinde olacak ve bu özlemi ortadan kaldırabilmek adına, yani aradaki o soğukluğu kaldırıp tekrar güzel enerjilere geçebilmek adına eyleme geçme isteği içerisinde olacak olan bir aklınızdaki kişi var. Ve burada aslında daha böyle nasıl söyleyelim, anlaşmanın, yani orta yolu bulma isteğiyle bir iletişime geçme durumu olacak. Bunu düşünecek en azından. Neden bu durumun içerisinde dediğimizde de şimdi yakın geçmişte tılsım dokuzlusu, dinarların dokuzlusu, hakikat ve yanılsama kartları geldi. Şimdi tılsım dokuzlusu benim için bir imparatoriçe enerjisidir. Maddi manevi birçok şeyi halletmiş bir karakterden bahseder bize. Ama yalnızdır. Bunun yanı sıra anlam olarak hayat arkadaşını bulma süreçlerinden, mutlu bir beraberlikten bahseder. Bize güzel enerjilerdir aslında. Dediğim gibi birazcık böyle bir yalnızlık enerjisi vardır ama. Şimdi özellikle aklınızdaki kişinin hayatındaki bu kişiyle ilgili ciddi yanılsamaların içerisinde olduğu, gerçekleri çok fazla göremediği bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Yani yakın geçmişte burada bir haksızlık yaptığı, herhangi bir olay ya da bir durumla ilgili karşısındaki kişiye haksızlık yaptığı, gerçeği göremediği, fark edemediği bir sürecin içerisinden geçirmiş. Bir tane kart alalım daha net olsun. Tılsım üçlüsü. Şimdi Tılsım üçlüsünde böyle arayışın son bulması vardır. Aslında çok güzel geldi kartlar da. Burada şöyle söyleyeceğim. İki durum olarak. Birinci durum, aklınızdaki kişi bu duyguları hissettiğinde korkmuş olabilir. Ciddi bir korku içerisine girmiş olabilir. Yani birçok kez söylüyoruz. Bazı insanlar sevgiyi, aşkı, güzel ve iyi niyetli duyguları geçmişinde yaşamadıkları için, daha sonra yani bilmedikleri için bu duyguları, daha sonrasında bu duyguları onlara yaşatacak kişileri hayatlarına aldıklarında korkarlar. Yani çünkü der ki hayır, ben işte sevilmeyi bilmiyorum. Benim karşıma beni işte aşağılaması gereken, bana kötü davranması gereken biri olmalı. Ben o duyguyu tanıyorum. Bilinçaltı böyle der. Yani hiç kimse bilinçli olarak beni gelsin bir essin, beni değersiz hissettirsin demez ama bilinçaltında bu vardır. Çünkü o duyguyu tanır. Bundan korkmuş olabilir birinci durum olarak. İkinci durum olarak da şunu söyleyebilirim. Bir ilişkinin içerisinde ilişkinin tamamlanması, daha üst seviyelere taşınması ile ilgili bazı durumlar ortaya çıktıysa eğer, burada ciddi bir korku içerisine girmiş olabilir. Buradaki durumun maddiyattan kaynaklı olduğunu da düşünmüş olabilir. Tılsımlar geldi çünkü. Yani aklınızdaki kişide de şimdi sürekli ortak bilinçaltındaki o tanımlamalardan bahsediyoruz ya. Mesela işte kadınlar parası olan kişilerle olmak ister gibi, mesela örnek olarak. Burada belki parası için, belki maddiyatı için ya da işte kendi çıkarları için onunla olmak istediğini düşünmüş olabilir. Gerçekleri görememiş, yanılmış olabilir yakın geçmişte. Ama şu an aslında böyle bir durumun içerisinde olmadığının, hatta haksızlık yaptığının farkında olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Enerjiler böyle devam ederse neler olabilir dediğimizde Güneş, adalet ve zaman kartı çok güzel geldi.
Zaten biraz önce de gelen o güneş kartıyla beraber artık o göremediği şeyleri görmeye başladığı bir süreçte, gerçekleri anlamaya, fark etmeye başladığı, hangi konularda adaletsizlik yaptığının farkına varmaya başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Sadece burada çok hızlı bir zamanlama beklemeyin. Yani hızlı bir harekete geçme durumları beklemeyin. Çünkü burada bir şifalanma süreci içerisinde olacak. Yani bu illa böyle de kodlamayalım ama bazıları için çok böyle hemen de olabilecek bir enerji olabilir ama daha çok böyle zamana yayılmış bir enerji olarak da söyleyebiliriz. Biraz böyle bir şeylerin farkına varsa da mesela burada dedik ya şu an enerjisinde bir harekete geçme, eyleme geçme durumu var. Ama bunu çok da yapabilecek, evet düşüncede bu var ama çok da harekete geçebilecek bir enerjisi şu an için yok görünüyor. Ama şifalanma süreci içerisinde adaletsizlik yaptığı durumların farkına vardığı bir süreçte ve burayı şifalandırdığı, sistemin de ona destek olduğu bir sürecin içerisinde. Güzel geldi. Yani burada farkındalığı artmış biri olarak gelmesi çok güzel. Bu şekilde zaten enerjiler de tazelenerek size güzel enerjiler olarak dönecektir. Böyle devam ederse. Şimdi siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakalım. Eşek metaforu geldi. Duyguların farkında olmayan, her işe düşünmeden atılan, kıt anlayışta olan, fark edemeyen dedi. Evrensel enerji kartı fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket. Çok net şunu söyleyebilirim. Neden böyle oldu? Şöyle. Açıkçası burada şimdi eşek metaforunda bazı bilgilendirmeler aktarılıyor ama buradaki durum şu aslında aktarılan yaşadığınız şeylerin ya da kendi iç dünyanızdaki o karanlık tarafların farkında olmadığınızı söylüyor sistem. Çünkü burada şimdi fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, verme enerjisindesiniz. Yani dengeyi bozduğunuz, alma verme dengesini bozduğunuz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz ve bunun farkında olmadığınız söyleniyor. Yani burada sürekli işte aman o iyi olsun ben onun için çabalayayım, koşturayım. Bu herkes için ama. İşte anneniz olur, babanız olur, arkadaşlarınız olur. Bazı insanlar tanımlanır ya o çok iyidir, herkesin işine koşar gibi. İşte orada o çok iyidir dengesini kurmak çok önemli. Çünkü burada sürekli bir verme durumu, alma verme dengesinin bozulma durumunun çok net olduğunu söyleyebilirim. Bazılarınız da özellikle şunu söylemek istiyorum yani çok hissettirdi. Kendi anne babanızın anneliğini, babalığını yapıyor olabilirsiniz. Burada rollerin karışması çok ciddi sıkıntılar yaratır. Burada atasal bir durum da olabilir. Rollerin değişmesi bütün düzenin bozulmasıdır aslında. İşte aile diziminde de aslında yapılan şey odur. Bozulan rollerin, sıralamaların tekrar olması gerektiği hale getirilmesidir. Mesela tasavvufta da denir ki işte anne babayla ilgili onlar vericidir, siz alıcısınız. Yani bir noktada siz onlara annelik babalık yapmaya başladığınızda aslında onlara karşı bir saygısızlık yapmış oluyorsunuz genel yapı olarak. Yani bunu tabii ki saygısızlık için yapmıyorsunuz ama içsel olarak baktığımızda bu çıkıyor. O yüzden burada lütfen özellikle kendi annesinin babasına, kendi anne babasına annelik babalık yapan kişiler buraya lütfen dikkat edin. Alma verme dengesini bozarak hem kendinize zarar verirsiniz hem karşınızdaki insanlara. Özellikle bunun farkına varmanız gerekiyor. O hata, günah çağrı ve ruh kartı. Sınandığınız bir süreçte olabilirsiniz. Yani burada şöyle söyleyeyim. Bugün başta olmak üzere bir süredir de bu enerjiyi hissediyor olabilirsiniz. Şöyle çok fazla böyle hani doğru yanlış gibi kavramları çok kullanmayı sevmiyorum ama kendinize göre diyelim işte şu kişiyle olmamalıyım diyorsunuz diyelim. O kişiyle olmanız ya da şu tarz insanlarla olmamalıyım diyorsunuz diyelim. Yetiştirilmeniz ya da karakteriniz öyle bir tanımlama yapıyor diyelim. O tarz insanlara doğru yönlendirildiğinizi hissediyor olabilirsiniz. Karşınızda hep olmasını istemediğiniz tarzda insanlar çıkıyor olabilir. Ya şeytana uydum denir ya. Yani o şeytana uymak için yani şeytan sizi yönlendirmek için çabalıyor. Öyle söyleyeyim. Cümleyi kuramadım ama yani ruhsal olarak ya da tekamülünüzle ilgili özellikle hata, günah, yanlış gibi konularla sınandığınız bir süreçtesiniz. Buraya dikkat edin.
Etrafınızda sizi yanlış yönlendirmeye çalışan insanlar olabilir. Buraya dikkat edin. Yanıltmak isteyen insanlar olabilir. Dikkat edin. Özellikle de bir erkek figürüne dikkat edin diyebilirim. Bu kadın olun erkek olun video izleyen arkadaşım hiç fark etmiyor. Çevrenizde sizin kendinize göre doğru gördüğünüz, o tekamül için yürüdüğünüz o yoldan sizin karanlık tarafa dönmeniz adına çabalayan insanlar olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ruhsal olarak ciddi bir sınava doğru çekilmek isteniyor olabilirsiniz ya da vereceğiniz kararla bu sınavı geçip geçmeme durumunu oluşturacak da olabilirsiniz. Ama şu an daha çok böyle şey hissettirdim. Yani bir şekilde karşınıza hep sıkıntılı şeyler çıkarılıp hani işte o elmanın güzelliği, bak elma çok güzel, o Pamuk Prenses masalındaki bak elma çok güzel, tadına bak gibi. Burada birazcık güzelliklerle, işte belki maddi durumlarla, belki gösterişle farklı tarafa doğru çekilmek istenilen bir süreçtesiniz. Burayı uzatmayalım. Bu enerjiyi büyütmemek adına söylüyorum bunu. Kalbinizi dinleyin. Hoşunuza gitmeyen, size iyi hissettirmeyen insanlardan uzak durun. Bazen tutkusal olarak, işte belki maddi bir tutku olabilir, belki manevi, fiziksel bir şeyler olabilir, fark etmiyor. O noktada kalbiniz sizi uyarır. Lütfen onu dinleyin. Çünkü burada öyle bir şey ki vereceğiniz kararla beraber belki çok ciddi bir yani bu yola girirseniz çok ciddi zararlar görebilirsiniz. Ama bu yola girmez ve kendinizi korumayı bilirseniz eğer ciddi bir atılım yapacağınız bir sürece doğru girebilirsiniz. Bugüne dikkat edin özellikle. Ve bir erkek figürüne, dediğim gibi kadın erkek fark etmiyor izleyen arkadaşım. Senin cinsiyetin fark etmiyor. Karşındaki kişi bir erkek olabilir. Yani bu tarz birinden sakınmanda fayda var diyebilirim. Şimdi birazcık şey geldi. 1, 2 ve 3 olarak kaç seçin lütfen. Neyi bilmeniz gerekiyor buna bakalım biz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanmayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın. Dinlediğiniz her şey, açılımlar, ben ya da başka arkadaşlarım, işte bu böyle olacak diyerek dinlemeyin lütfen. Bunlar olabilecek ihtimaller ve bu ihtimallerde işte böyle bir uyarı, işte bir erkek tarafından sıkıntılı şeyler yaşatılabilirim uyarısı geldi. O zaman ne yapmalıyım? Bu olabilir, olmayabilir. Bu enerji bana uyar ya da uymayabilir. Ama ben kendimi bir süre en azından çevredeki insanlara karşı korumaya dikkat etmeliyim. Bu kadardır. Bunu yaptığınızda zaten asıl amacını o zaman yaşamış olursunuz. Bu tür kadim bilgilerini öyle söyleyeyim. Çünkü amaç işte arayacak mı, aramayacak mı, gelecek mi, gidecek mi gibi değil de kendinizi korumak, tekamülünüzde, kendinizde çizdiğiniz o yolda kendinizi sabit tutabilmek belki de öyle söyleyeyim. Biri seçen arkadaşlarım. Yüzleşmek ve kupa padişahı geldi. Günün enerjisinde burada daha çok böyle duygularını ve zihnini böyle netleştirmiş olan ya da böyle duygusal olarak çekildiğiniz bazı kişilerle yüzleşeceğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Şimdi kupa padişahı biraz böyle partnerin, eşin arzularını anlama dönemidir. İçe dönme dönemi ve bilinçaltı süreçlerinden bahseder. Özellikle seçtiğiniz partnerlerle ilgili bir yüzleşme yaşayacak olabilirsiniz ama bazılarınız için fiziksel, yani karşılıklı işte o kişiyle yüzleşecek olabilirsiniz. Bazılarınız da kendi içinizde bu yüzleşmeyi yapacak olabilirsiniz. Buraya dikkat edin. Bazılarınızda böyle biri karşınıza çıkıyorsa, acaba dediğiniz biri varsa dikkat edin. Bugünkü acılığından birazcık şey oldum. İkiyi seçen arkadaşlarım. Değnek ikilisi ve hiçlik. Özellikle ilişkilere kalpten bağlanamadığınız bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Kendinizi böyle mesela ilk başta ilişkilerde çok böyle mutlu, bu kişiyle olmalıyım, harika dediğiniz bir duyguda hissedipten sonra ilişkilerin içerisine girdiğinizde ya işte doğru kişi mi acaba? İşte böyle bir boşluk hissi, acabaların olduğu, soru işaretlerinin olduğu bir süreçte buluyor olabilirsiniz kendinizi. Burada daha çok bakmanız gereken kalpten ilişkiye kendinizi verememe durumları. Kalpten bir şeyleri yapamama durumları. Bunun altındaki duygulara bakmanızda fayda var diyebilirim.
Üçü seçen arkadaşlarım. Ay ve sessizlik. Buraya bir kart alacağım. Diğer kartlarda gerek olmadığı için ama burada ay kartını almamız gerekiyor. Değnek altılısı. Şimdi ay kartı bizim bilinçaltı korkularımızdan bahseder. Yanıldığımız durumlardan bahseder. Özellikle böyle değnek altılısında da, değnek altılısı hızlı haberleşmelerden de bahseder ama zafer kazanmaktan da bahseder bize. Kazanmakla ilgili korkularınız olabilir. Ruhsal olarak kazanmaya kendinizi layık görmüyor olabilirsiniz. Mutluluğa layık görmüyor olabilirsiniz kendinizi. Ya da yaşanılan şeylerde daha çok susmayı tercih edip işte aman karşımdakini kırmayayım, onu üzmeyeyim, bunu üzmeyeyim dediğiniz bir işte o alma verme dengesini bozma dedik ya. Böyle bir durum varsa daha çok susmayı tercih ediyorsanız eğer burada artık bunun altında bir kazanma korkusu ya da kendinizi gösterme ile ilgili bir korku olabilir. Buna bakabilirsiniz. Ama daha çok artık içinizdeki o gücün farkına varıp kendi gücünüzü elinize almanız gerektiğini söyleyebilirim. Sessizlik şimdi şöyle denmiş olabilir. Aman işte sessiz ol, işte kötü konuşma, işte sen saygını, sevgini bozma, işte karşıdaki ne yaparsa yapsın gibi gibi. Tabii ki çok doğru şeyler olabilir ama kendi kul hakkınıza girdirirseniz eğer emin olun bize yıllarca kul hakkına girme en büyük suç dediler, günah dediler ki doğru ama kimse dönüp de bize demedi ki kendi kul hakkını da unutma. O yüzden bizler öyle bir şeyin içerisine girdik ki kendi kul hakkını umursamayan aman günah girmeyeyim diye insanlara değmeyecek insanların bir sürü fedakarlıkta bulunan, bir sürü eylemde bulunan kişiler olarak çıktık. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Önce ben demeliyiz. Önce kendi kul hakkımıza girmemeliyiz, girdirmemeliyiz. Daha sonrasında tabii ki de diğer insanların da biz de girmemeliyiz. Ama önce kendi kul hakkınıza girdirmemeniz gerekiyor. Ve bu da daha çok böyle susup sessiz kalmayı tercih eden kişilerseniz eğer buraya böyle uyumlanıyorsanız artık bu alandan çıkmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Evet, kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Bugün de genel olarak insanlara dikkat ederseniz. Yani dikkat ederseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz ama en azından küçük bir tehlike, bir sıkıntılı bir şey varsa da dikkatli olduğunuz için onu ortadan kaldırmış olursunuz. Lütfen yani burada bir korku ya da bir tedirginlik yaşamanıza gerek yok. Önden aldığınız bir bilgi, dikkat etmenizde fayda var. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.